Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık hasır şapka çalışacağız. Bu modelimi çok beğenmiştiniz. Bunu hazırlamamı istemiştiniz. Klasik bir model olduğu için. Şimdi tüm ayrıntılarıyla beraber bu şapkadan yapacağız. Şapkamız standart bir kalıptır. Bu sebeple standart ölçülerde hazırlayacağız. Çileden sarılmış kağıt ip kullanacağım. Kağıt ipinizin kalınlığına veya inceliğine göre ya da elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3 ya da 3,5 numara tığ kullanmanızı öneririm. Ben biraz gevşek ördüğüm için 3 numara tığ kullanacağım. Sihirli halka ile şapkamıza başlıyoruz. Sihirli halkamızı hemen hazırlayıp içerisine toplamda 7 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi yavaş yavaş ipimizi koparmadan sihirli halkanın diğer kısa ucu çekerek birleştiriyoruz. Kaydırma yöntemiyle yapacağım ama dilerseniz spiral şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hemen bakın ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tepe noktasına batıp kısa kalan ipimi arkada gizleyeceğim. İlmek çıkartıyorum ve diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada benim diğer modellerimde yapmış olduğum arttırma sistemini kullanacağız. Bu yöntemde ne yapıyorduk biz? Köşelerin üçgen böyle altıgen gözükmemesi için bakın burada göstereyim sizlere, daha kolay olur. Birinci sıraya 7 sık iğne battıktan sonra ikinci sıraya hepsine çift battık. Üçüncü sıraya bir tek bir çift battık. Dördüncü sırada çift sayılarda birini kapamanın önüne, birini sonuna yapıyorduk. Yani bir tek bir çift, iki tek bir çift, iki tek bir çift devam edip son teki de kapamadan önceki yere yapıyorduk. Ve sonra 3 tek sayı olduğu için 1, 2, 3 tek, sonra çift yapıyorduk. Sonra bir sonraki sırada 4'ü çift sayı olduğu için 4'ün ikisini başlangıca, ikisini de kapamadan önceki yere yapıyorduk. Aynı o şekilde devam edeceğiz. İkinci sırada yapmış olduğumuz sık iğnelerin tepe noktasını çift batarak devam edeceğiz. Hepsine çift batıyoruz. Çift sık iğne yapıyoruz. Bu taban ölçüsünü diğer şapkalarımda da kullanabilirsiniz. Spiralli bir şapka videom vardı. Orada ben direkt şapkanın gövdesini, tepesini hazırlamamıştım. Direkt spiraline geçmiştim. Dilerseniz bu tabanı kullanabilirsiniz. Hepsine çift battıktan sonra ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasından kaydırma yapıp bir zincir çekiyoruz. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Çifti nereye yaptığınızın bir önemi yok. Başlangıçta da bir çift bir tek, bir çift bir tek ya da bir tek bir çift olarak başlayabilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştır. Bir tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayacağız.
son tekim ve son çiftimi de yapıyorum. Yine bakın ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasına batıp kaydırma yaptım. Çok hızlı gittiğimi düşünenleriniz olursa ayarlar kısmından videoyu yavaşlatarak o şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bir sonraki sıraya. Bu sırada 2 tek 1 çift yapacağız. Yani 2'nin birinci sık iğnesini yaptıktan sonra çift batacağım. Şimdi devam edeceğim. 1 2 çift. 1 2 çift. 1 2 çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son batmadığım bir sık iğne kaldı. Başlangıçta 1 2 tek 1 çift yapıyorduk. 1 tek 1 çift yapmıştık. Şimdi bu tekin yani diğer tekini son sıraya batıp yani nasıl oldu? Bakın çift sayının bir tanesi burada yani yarısı burada yarısı burada oldu. 1 2 çift olmuş oldu. Yani burada aslında mantık şu şekilde olacak. Bakın çift battığımız yerlere batarsak üçgen olur. Bakın burada da hafif bir üçgenlik var. Görüyor musunuz? Yani köşegenlik var. Köşeler var. Bunların olmasını istemediğimiz için artırma yöntemini bu şekilde yaparsanız hem sıranızı şaşırmazsınız hem de yuvarlak bir model oluşur. Şimdi devam edelim. 1 2 3 çift. Bu sırayı da 3 tek 1 çift olarak devam edeceğiz. 1 tek sayı olduğu için tek sayılarda direkt bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 çift. Bu sırayı da 3 tek 1 çift olarak devam edelim. 3 1 çift. Sıra sonunda buluşalım. Evet, 3 tek 1 çift olarak devam ettim. Bakın halkam muntazam bir şekilde yuvarlak oldu. Şimdi yine çift sayıya geldik. 4 tek 1 çift yapacağız. Ama 4'ün ikisini başlangıçta 2 tek 1 çift yaptıktan sonra ikisini de kapama yapmadan önceki burada kullanacağız. 1 2 3 4 buraya da çift batacağız. Yani başlangıçta 2 tek 1 çift yaptık. Daha sonra devam ederken 4 tek 1 çift olarak devam edeceğiz. Sıra sonunda da zaten çiftten sonra son 2 sık iğne kalacak. Buraya da başlangıçta yaptığımız 1 2 sık iğnenin devamı olan 3 4 tek yapacağız. Sıra sonuna kadar şimdi 4 tek 1 çift olarak devam edelim. Sıra sonuna geldim. Çiftimi yaptım. Bakın son 2 sık iğne kaldı. Bunlara da 1 2 tek yapıyorum. Yani 1 2 3 4 tek oldu. Kapamamı yapıyorum. Şimdi 5 tek 1 çifte geleceğiz. Artırmamızı bu şekilde devam edeceğiz. Hemen ben buradan ölçü almaya çalışayım. Şapkam birazcık baş hizasını yani baş kafa sıvazlamasını yaptığım için ben baş şeklini aldı. Net ölçü alabilir miyim bilmiyorum ama sıra sonunda olmadı. Bitirdikten sonra sizlere ölçü vereceğim. Hemen son artırmama geliyorum burada. Ve diğer tarafa bakıyorum. 1, 2, 3 sıra ben tek ördüm diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Kontrol edeceğim. Bir,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Toplamda 15-15,5 santimlik bir baş çevresi var. Ama bunu dilerseniz ben sıranın sonunda, yani bizim şu anda şapkamızın tepesi bittikten sonra ölçüyü vereceğim. Toplamda 8 tek bir çift olana kadar bu şekilde artırmalara devam edelim. 8 tek bir çift olduktan sonra aynı kalıbı tutturabilmiş miyiz? Çünkü burada 8 tek bir çift hazırlamışım. Hemen o sırada taban bittikten sonra sizlere ölçüsünü de vereceğim. Şimdi 8 tek bir çift yapana kadar devam edelim sıramıza. Şimdi ben 8 tek bir çift olana kadar hazırladım. Elimle birazcık el ütüsü yaptım, düzelttim. Hemen ölçüyü veriyorum. Çok büyük bir taban yapmayacağız. 15,5 santim. 15,5 santim olana kadar artırma yapabilirsiniz. Eliniz daha sıkıysa bir sıra daha artırma yapabilirsiniz. Şimdi bu artırmadan sonra hemen burada bakalım kaç sıra düz devam etmişim ben. 1, 2, 3, 4. 4 sıra düz sık iğne örüyoruz. Yani artık artırmamız bitti. Farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece sık iğne ile gövdeyi oluşturacağız. Toplamda 4 sıra bu şekilde hiçbir artırma yapmadan tüm sık iğnelerin tepe boşluğunu batarak birer tane sık iğne yapacağız. Evet, toplamda 4 sıra sık iğne örüp geldim. 1, 2, 3, 4. Şapkalarımızda, özellikle hasırlarda, daha önceki videolarımda sizlere söylemiştim. Tabanı bitirdikten sonra gövde kısmına geçtiğinizde gövdeyi yaparken elimizle sıvazlamak yerine bir şapka mankeniniz varsa şapka mankeni üzerinde veya başınızda muhakkak kafanıza takıp baş çevrenizde aşağıya doğru, yanlara doğru şapkayı sıvazlayalım. Şapkamızı eğer bu şekilde sıvazlayıp düzenlersek, düzeltirsek dalgalanmalar olmaz. Şimdi buradaki şapkamı görüyorsunuz. Bu katta kalmış ve benim geçen sezon kullandığım bir şapkadır. Kendime hazırladığım bir şapka. Bunu her kullandığımda, mesela kullanmadan önce başıma takıp sıvazlıyorum. Otomatikman düzeliyor. Bunu bu arada ben biraz ütüledim. Hafif böyle gevşek olmasını istediğim için. Şimdi 3 sıra ördükten sonra hemen bakın buradaki kafes modelleri yapacağız. Kafes modelleri yapacağız. Bunun için de hemen bakın daha önce bu yöntemi sizlere short videolarımda da göstermiştim. Zincir çekmek yerine trabzan boylarına yakın ipimizi yukarıya doğru çekiyoruz ve parmağımızı ipin üzerine bastırdıktan sonra tekrar gösteriyorum. İpimizi trabzanlarla aynı boyda olacak şekilde uzattıktan sonra parmağımızı ilmeğin üzerine koyup ters yönde arkaya doğru çeviriyoruz tığımızı. Bakın. Hemen burada kaydırma yapmış olduğumuz ilk sık iğnenin tepe noktasından bir ilmek çıkartıyoruz. Şu an elimin altında burada ve burada 3 tane ilmek oldu. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çıkartıyorum. Şu anda bir trabzan yapmış olduk gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. Zincir çekmek yerine kaydırma yaptık. Bir zincir çektim. İpimi trabzanları yapacağımız boya kadar biraz uzatıyorum. Parmağımı ipin üzerine koyup tığı ters yönde ipin altından çeviriyoruz. Hemen kaydırma yapmış olduğumuz ilk gelen sık iğnenin içerisinden bir ilmek çıkartıyoruz. İkisini birlikte çekip ikisini birlikte. Şu an bir trabzan yapmış olduk. Şimdi devam edeceğiz. Aralarda bir boşluk olacak trabzanlarımızın arasında. Devam edelim. Bakın bir boşluk atlayacağız. İkinci şöyle tepe noktasına batmayacağız trabzanları yaparken. Bir boşluk bıraktık. İkinci sık iğnenin bakın burada başak başak gözüken yerler var. Tam ortasına batacağız ki içeriye kaymasın.
ortasına batıp ilmek çıkartıp ikisini birlikte çekeceğiz. Bakın. Bunu yapmamızın sebebi tepe boşluklarından battığımızda kafesler içeriye doğru kayma yapıyor. Bu sebeple direkt başak başak gözüken sık iğnelerin tam orta noktalarına batacağız. Aralarda bir zincir olacak. Bir zincir çektikten sonra trabzanı yaptık buraya. Bir boşluk atlıyoruz. Diğer sık iğnenin bakın tam tepe noktasına değil, başak başak gözüken noktaların tam ortasına batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bakın tepe noktasına değil, sık iğnelerin tam ortasına batıp trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum, bir atlıyorum. Yanındaki sık iğnenin tam ortasına batarak trabzan yapıyorum. Buraları çok sıkı örmeyin. Çok sıkı ördüğünüz zaman içeriye doğru kasma olur. Bir boşluk bırakıyoruz. Bakın. Tam ortadan batıyoruz. İkisini birlikte. Bir zincir. Çok sıkı örmeyelim. Sık iğnelerin tam ortasından batıyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bakın bu sıramı bitirdim. Çift trabzan, bir boşluk şeklinde kafes modellerimi oluşturdum. Yine elimizle birazcık sıvazlayalım, bu şekilde biraz açalım ki içeriye kayma yapmasın. Ya da baş çevrenize muhakkak takıp baş çevrenizde sıvazlama yapın, açma yapın. Şimdi bu noktada son çift trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın burada bizim gözüküyor. Trabzan görünümü verdiğimiz bir şeklimiz vardı. Burası zincir çektiğimiz yer. Hemen buradan batıp ilmek çıkartıp tepe noktası gibi gözüken yer var. Tekrar göstereyim. Bakın. Trabzan görünümü vermiştik burada. Tepe noktası gibi gözüken noktaya batıyoruz. İlmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırarak geçiriyoruz. Şimdi bu noktada bir kafes modeli yapıyoruz. Bir sık iğne. Sık iğneyi geçerken bakın buraya batmayı unutmayalım. Yani burada da bizim bir sık iğnemiz olacak. Bir zincir çektikten sonra bakın kaydırma yapmış olduğumuz noktaya tekrar batıp ilmek çıkartıp bir sık iğne yapıyoruz. Burayı çok sıkı örmeyin, gevşek bırakın, içeriye doğru kasma olmasın. Şimdi ortadaki boşluklara bir zincir çekmiş olduğumuz yerlere bir sık iğne, trabzanların tepe noktasına bir sık iğne olarak sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Orta boşluklara zincir çekmiş olduğumuz yere, trabzan tepe noktalarına çok sıkı olmayacak şekilde, çok sıkı olursa içeriye doğru kasma olur. Birer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Çok sıkmayalım elimizi. Ben ilk başta bu hatayı yapmıştım. İçeriye doğru gömülmüştü. O yüzden bakın biraz sık iğnemi çekiyorum farkındaysanız. Yani direkt batıp bakın bunu yapanlar var. Eğer bu şekilde yaparsanız inanılmaz kötü bir görüntü ortaya çıkar. Batıp gevşek örün. Çıkarın, hafif çekin. Bakın hafif çekin ilmeği yukarıya. Yani eliniz şu şekilde olmasın. Bakın elini burada tutup direkt sıkı ören, dantel örermiş gibi ören arkadaşlarımız var. Bunu yapmayalım. Hiç elinizi koymayın oraya. Bakın batıyorum ve gevşek çıkartıyorum. Batıyorum ve gevşek çıkartıyorum. Batıyorum ve gevşek çıkartıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Sonra yine nerelere batmanız gerektiğini söyleyeceğim ve devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gevşek gevşek çok sıkmadan lütfen tepe boşlukları ve ortadaki zincirlerin olduğu noktalara birer sık iğne yapıp buluşalım.
Evet, bakın sık iğnelerimi yaptım. Başıma taktım. Sıvazladım. Elle düzeltmelerimi yaptım. Sık iğne hizalarım gayet muntazam ve düzgün oldu. Şimdi hemen tekrar kafes modeli yapacağız. Bunun için yine aynı mantıkla ipimizi diğer trabzanlarımızla aynı boya gelecek kadar çekiyoruz. Arkadan döndürüyorum. Bakın, başak modelinin içerisine batıyorum. Aynı yukarıda yapmış olduğumuz gibi. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. Bir tane trabzan oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Başak modelinin içerisine batıyorum. Bir boşluk atladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Yine trabzanın tepe noktası değil, tam ortasına başak modellerinin içerisine batıyorum. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin bakın başak modeli olan yerlerin içerisinden giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum ve diğer başak modelinin içerisinden geçip başak modelinin içinden geçip ikili trabzan yapıyorum. Şimdi toplamda 3 sıra, yani bakın hemen burada olduğu gibi bir sıra kafes, bir sıra sık iğne, bir sıra kafes, bir sıra sık iğne. Daha sonra yani toplamda 3 tane kafes yapacağız. Bununla beraber 1 yaptık, 2 ve 3. Aralarda sık iğnelerimiz olacak. 1, 2, 3 kafes yaptıktan sonra 3. kafesten sonra da tekrar aynı hizada sık iğne geçip ondan sonra direkt güneşlik kısmını yapmaya başlayacağız. Şimdi videoyu hiç uzatmak istemiyorum. Yine bu şekilde aynı mantıkta birinciyi yaptık. İkinci kafes sık iğne, üçüncü kafes sık iğne yapıp hemen buluşalım. Evet, gövde kısmını bitirdim. Ben yeterli ölçüye geldim. Bakın söylemiş olduğum gibi 1, 2, 3 toplamda 3 kafes yapacaksınız. Hemen ölçü vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 yapmıştık. Bakın 9,5 santim şu an uzunluğu var. Artırmama kadar. Bu arada kağıt iple ördüğünüz için her zaman birazcık sıkı olacaktır. Ben şu an baş çevreme taktım. Gerdim, iyice böyle sıvazladım. Bakın gayet muntazam ve düzgün duruyor. Muhakkak elinizle de açınız. Tabanı çünkü çok geniş, 16 santim yaparsanız kağıt ip esnediğinde ekstra buralar çok büyük olacaktır. O sebeple kağıt ipte taban, yani bu tepe kısmını benim verdiğim ölçüde yapıp kafanıza takıp sıvazlayarak ve el ütüsü yaparak açarsanız her zaman şapkanız daha muntazam olur. Şimdi artırmalara geliyoruz. Gölgelik kısmına geçtik. 9,5 maksimum baş çevrenize göre 10 olması gerekiyor. Yani standart bir baş çevresi 10'dur arkadaşlar. Onu geçtiğinizde inanılmaz kulak kapatır ve çirkin durur. Şimdi burayı bitirdikten sonra bu sırada bir artırma yapacağız. Hemen bakın batıyorum. 2 tek yaptım. 1 çift. 1, 2 tek ve 1 çift. Bu sırayı ilk artırmamızı 2 tek 1 çift olarak yapıyoruz. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift yaptıktan sonra da bir sıra düz örelim arkadaşlar. Hiç videoyu uzatmayacağım. İlk artırmamız 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift sırası bittikten sonra, kapattıktan sonra bir sırada düz örüp hemen gelelim. 2 tek 1 çift artırmamı yaptıktan sonra da bir sıra tek sık iğne yaptım. Artırma yapmadım. Elimle yaptıktan sonra, yani siz de bunu yapın lütfen. Her sıranızı yaptıktan sonra elinizle birazcık
modelinizi, ipinizi açın ve gerin. En son bittikten sonra hafif buralara buhar basacağız. Ama el ütüsü başlangıçta çok önemli. 2 tek bir çift yaptıktan sonra bir sıra düz örmüştük. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3 ve çift. Evet, 2 tek bir çift yaptık. Bir sıra düz ördük. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift devam ediyoruz ve 3 tek bir çiftten sonra 6 sıra düz örüp şapkamız bitiyor. Bunu da hiç uzatmak istemiyorum. Hemen 3 tek bir çift yapalım ve artı 6 sıra düz örelim. Sonra videonun sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, 3 tek bir çiftten sonra toplamda 6 sıra düz devam ettim. Şimdi ipimi bu noktada keseceğim ve şapkam bitti, birleştireceğiz. İpimizi kesiyoruz son sık iğneye battıktan sonra. Bakın, buradan değil, hemen kapama noktasından değil, bir sonraki sık iğnenin tepe noktasından batıyorum ve daha sonra son yapmış olduğumuz sık iğnenin ortasından geçirip hemen burada bir sık iğne tepesi görüntüsü elde ediyorum. Bakın bu şekilde pürüzsüz duruyor. Şimdi bu ipimi aralardan geçirerek gizleyeceğim. İlk kısımlarına hafif elimizle şu şekilde ütü yaptıktan sonra el ütüsü muhakkak yapalım. Ben şimdi hafif bir tülbent koyup üzerine ütü yardımıyla buhar vereceğim. Ondan sonra size tekrar son halini de göstereceğim. Muhakkak kafanıza, başınıza takıp baş çevrenizde bu bölümü ayarlayın. Ben şimdi hemen hafif buralarına buhar tutup geliyorum. Evet, şapkama hafif buhar bastım. Bakın şu şekilde bu kısımlara da birazcık ütü yardımıyla buhar bastım. İyice açılsın diye. Aynı şekilde buraya basarken buraya da bastım. Son bir kez hafif bu şekilde değdirdim. Ve benim için şapkam bitmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki diğerinde buralar dalgalıydı. Bu neden bu kadar düz? Kullandıkça dalgalanmaya başlayacak. Çünkü iki artırmalı bir şapka gölgeliği yaptık. Kullanmayla beraber sizin de şapkalarınızın buraları dalgalanacaktır. Şöyle son bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi baş çevrenize muhakkak takıp kağıt ip biraz sıkı olduğu için açma yapın. Sıvazlayarak başınızın çevresinde muhakkak gezdirin. Eğer vermiş olduğum bu ölçü biraz kısa olduysa sizin için muhakkak artırma yapmadan önce bakın kafesin altına bir sıra sık iğne yapmıştık. Bir sıra daha sık iğne yapın, ondan sonra artırma yapın. Bence bu aslında standart bir ölçü ama dediğim gibi bazen bazı bayanların saçları çok gür olabiliyor. O yüzden hani şapkalar ister istemez dar ve kısa gelebilir. O yüzden bir tane buraya fazladan yaparsınız, bir sıra daha fazladan yapmanız yeterlidir. Umarım sizler de yapılışını beğenmişsinizdir. Kolay yürüyen, aslında basit bir şapka modeli. Bu tarz videolarımın tekrar devamının gelebilmesi için bol bol beğeninize ihtiyacım var. Lütfen izlerken abone olmadan geçmeyin. Beni desteklemeniz bu açıdan çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.